Selamun aleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir canlı yayınla daha karşınızdayız dostlar. Nasıl gidiyor hayat? 2 gündür 3 gündür yayın açmıyoruz. Buralardayız abi, geldik, çok yoğundu. Gündemimiz de yoğundu. Biz de bir yayın açalım dedik. Arda Turan da Arda Güler hakkında konuşmuş. Yine Dünya Kupası'ndan inanılmaz haberler var. Onlara bakacağız. Milli takımımızdan yine haberler var. Hepsine göz atacağız dostlar. Hoş geldiniz. Sizler de like atarak başlayabilirsiniz. Önemli bir haber de var. Benim için önemli, aslında benim kişisel açıdan önemli bir haber var. O da şu an ekranda gözüküyor arkadaşlar. Hoş geldiniz. Haydi abi. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aleykümselam, aleykümselam. Evet, 2026 Dünya Kupası'nda alınan olumsuz sonuçların ardından ülkeye dönen Arda Güler ailesi ve sevgilisiyle birlikte Antalya'da The Regnum Crown otelde tatil yapıyor. Arkadaşlar, buraya girmek inanılmaz zor. Hani ulaşırız diye düşündük ama imkansız. Çünkü buraya, hatta arkadaşıma sordum. Otellerde müzik yapan, hep müzik işleri ayarlayan arkadaşıma sordum. Yazdığı mesajı okuyorum size. Biraz da tuhaf mesaj aslında. Kankacım, burası G20 zirvesi yapılan otel. Endonezya başkanı bile kapıda Erdoğan'ın arkadaşıyım diye girdi içeri diyor. Tanıdık falan sökmez dedi burada. Buraya girmemiz zor, ancak buraya Arda'nın davetiyle girmemiz gerekiyor arkadaşlar. O da zor. Valla bakalım, yazdık çocukluk arkadaşına falan da bir geri dönsün. Bir de Instagram'dan arkadaşlar bir çağrı videosu yapacağız ve siz bunun altına hepiniz Arda Güler'i etiketleyeceksiniz. Şu sayfaya atacağım ama. Sayfanın ismi şu. Instagram'da biliyorsunuz yeni bir sayfamız var. Salih Dinyo yazıyor da orada. Salih Dinyo Futbol arkadaşlar. Şöyle ben yazayım. Bu sayfaya arkadaşlar, bu sayfayı takip ederseniz sevinirim. Hatta Mücahit burada mı ya? Mücom, Avustralya Mısır maçını izliyorum. Ben de izliyorum. Şu an önümde açık, uzadı maç. Yani garip. Dünya Kupası'ndan zevk almıyoruz ama izliyoruz. Bizim diğer Instagram hesabının şeyini atalım. Oraya herkes Arda Güler'i falan bir etiketlesin. Belki görürler arkadaşlar. Yani buraya kadar gelmiş, çünkü ben oraya gidemem. O en azından buraya gelmişken belki görüşürüz. Avustralya futbolu katletmeye devam ediyor. Hem Avustralya arkadaşlar hem de Paraguay futbolu gerçekten katlediyor arkadaşlar. Nasıl olmuşsun? İnşallah bir araya gelirsiniz. Keşke biz de orada olsaydık. Vallahi zor ama ya, buraya girmemiz imkansız arkadaşlar. Yani gerçekten G20 zirvesinin yapıldığı otel. Evet, yani aslında gidilir. Bende 50'lik motor var. 50'lik motor hadi gözden çıkaralım. Patlar o çünkü yolda giderken. Bir şekilde arkadaşlar, yani bir araç maraç halledeceğiz ya. Ama tabii ki de önemli olan şey, hmm, o bağlantıyı kurabilmek. Neyse, bununla ilgili yine bir ileride bir Instagram için bir konuşma çekeceğiz canlı yayında. Bu kesiti de şeye atacağız Instagram'a. Oradan siz de etiketlersiniz arkadaşlar. Kovalayacağız. Biz nasibi kovalayalım. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Evet, siz ne yaptınız? Maç kötü, evet evet, yani maç, Türkiye'nin olmadığı her maç kötü de işte. Real Madrid'in sezon öncesi 10 gün içinde başlıyor. İşte mesela görme şansımız çok az günlere kalmış. Çok az bir gün. 10 gün sonra sezon öncesi kampı başlıyor Real Madrid'in. Arda'yı görürsen beraber gol sevincini yap. Bu tarz şeyler izleniliyor bayağı. Görebilir miyiz bilmiyorum Meltem Hanım. Vallahi ya. Çok zor. Vallahi çok zor. Kapıda bekle. Nasıl dedim ama, Paraguay maçını başlamadan hemen önce hiç belli olmaz direnç demiştim. Paraguay yenebilir Almanya'yı diye. Hocam, Almanya çok kötü ama ya. Almanya'yla biz de karşılaşsak biz de yenerdik bu arada Almanya'yı. Abi tabii başımızda e, Montella olmadan bir milli takımı düşündüğümüz zaman bence Almanya'yı yenerdik. Çünkü açık futbol oynuyor zaten Almanya. İmkansız diye bir şey yok, işte bu. Belki de kazanacağız, göreceğiz Arda'yı. Sky Sports'a göre Fulham'ın yeni baş antrenörleri Alvaro Arbeloa için çalışma izninin verilmesi bekliyor. İzninin verilmesi bekliyor. Çalışma izni mi yokmuş bu adamın? Nasıl oluyor o iş? Abi e, Leş Beloa gitmiş. Evet, Fulham'ın hocası olacak. Takip etsek mi maç sonu açıklamalarını ya? Yine suçlu benim falan. Fulham maç sonu röportajlarını takip edelim mi? Ne dersiniz önümüzdeki sene?
Özleyeceğiz çünkü ya bence şeyi Arbeloa'yı. Valla. Mourinho'nunki de fena olur da Arbeloa başkaydı ya. Maç bence penaltılara gidecek ya. Tatsız ya. Bilmiyorum ki. Baksana maça yani. Ya Mısır yenseniz oğlum şunları ya. Bizim gruptaki herkes bir üst tura çıktı bu arada. Bu Avustralya'da yenerse onlar da üst tura çıkacak. Biz ikinci maçtan Dünya Kupası'ndan elendik. Bunların hepsi bir üst tura çıkıyor. Garip. Enzo Fernandez'in menajeri Javier Pastore. Chelsea ile yollarımızı ayırmak için en uygun koşulları arıyoruz. Enzo Madrid'i seviyor mu? Madrid'i kim sevmez ki? Ben orada hiç oynamadım ama oraya gitmeyi çok seviyorum diyor. Pastore eski futbolcu. Onun menajeriymiş. Ulan İran Kunda. Ulan İran Kunda. Evet arkadaşlar bu duyuru şeysini de şu sayfadan yapacağız. Şuraya linkini atıyorum. Kopyaladım. Umarım kopyalayabilmişimdir. Bir saniye. Kopyala şuraya atacağım. Chat'e atacağım arkadaşlar. Bu Instagram sayfamız. Shorts videolarını buraya da atıyoruz Instagram'a. Bunu da Allah. Sabitle. Sabitledim abi. Oradan şey yaparsınız. Mourinho her maç sonrası birine laf vurur. Bir de sanki anlaşmışlar gibi berabere bitirdiler maçı. İkisi de son 32'ye kaldı. Chatimiz de bugün biraz cansız ya. Ne yapıyorsunuz ya? Sıcaklar mı vurdu? Ne oldu? Son dakika Real Madrid'in bu yaz 3 transferi kaldı. Jose Mourinho'nun istediği stoper ve orta saha oyuncusu, Florentino Perez'in hayali Olise. Arkadaşlar, Olise çok zor. Bilmiyorum, çok çok zor ama bakacağız. Herkes tatilde. Vallahi ne güzel insanlar tatil yapıyor. Buralardayız. Evet, bunu söyledik. Yalnız Olise gelirse Arda full yedek başlar, tehlikenin farkında mısınız? Neden? Arda sağ açık sağ kanat forvet oynamıyor ki. Aga yazacaktım. Şey, Tchouaméni satılabilir arkadaşlar. Tchouaméni satılırsa Arda'ya garanti ilk 11 oynar. Ama Tchouaméni satılmazsa yine az süre bulup yine de oynar bence Arda. Mbappe çok pozitif milli takımda. Real'de öyle olur umarız yeni sezonda. İşte ayrı ayrı oynadıkları zaman çok iyiler hocam. Zaten ayrı ayrı hepsi oynadığı zaman mükemmel. Ama birlikte oynadıkları zaman egolar... Vinicius da öyle mesela. İyi oynuyor ama olmuyor. Bir arada olmuyorlar. Bellingham da dahil. Mesela Bellingham da milli takımda Real Madrid'e bak, Real Madrid'e göre daha iyi oynuyor milli takımda Bellingham. Kulüp CEO'su Jose Angel Sanchez, baş gözcü Yuni Kalafat bu yaz Olise'yi transfer etmenin imkansız olduğuna inanıyor. Ancak Florentino Perez hala bunun mümkün olduğuna inanıyor arkadaşlar. Umudunu yitirmemiş bir Perez orada arkadaşlar. Olise'yi alabilirim diye düşünüyor hala. Bütün Dünya Kupası maçlarını neredeyse izledim. Vallahi Arda gibi oyuncu yok. Vallahi hocam Arda gibi oyuncu yok. Katılıyoruz. Eyvallah. Arda'nın oynadığı bölgede şimdi gidip buna şey diyecekler. Ya kardeşim o ismi de Salih arkadaşımızın. Kardeşim Olise var, Mbappe var yapma falan diyecek ama işte Olise, Mbappe, forvet onlar Arda Güler gibi dedi. Böyle oyun kurucu, playmaker oyuncu yok demek istiyor Salih Bey. O yüzden ben de katılmak durumundayım. Çünkü biz değil Thierry Henry, Zlatan İbrahimovic bile bunu söylüyor. Pedri'yi seçmiyor, Arda'yı seçiyor. Mbappe Olise balansı başlar, Arda Mbappe unutur gibi. Vallahi Arda kendine bir sihir yapıp yine bir hatırlatıyor. Bir şeyler yapıyor, bir şeyler deniyor. Yine kendisini hatırlatıyor bence ya. Evet, Olise orta saha değil, ondan bahsettim. Fransa maçlarını Olise için izliyorum, ben de öyle. Bir de Mbappe kötü oynasın diye izliyorum. O da her maçta 2-3 tane atıyor. Orhan Bey hoş geldiniz. Teşekkürler. İyi yayınlar demiş. Bir de like atalım arkadaşlar. Like da bir destektir. Bayern Münih Olise'yi satma niyetinde değil ve ona yeni bir sözleşme sunmayı planlıyor. Real Madrid'in oyuncuya duyduğu büyük hayranlık ve onu transfer etme arzusuna rağmen
Karar nihayetinde oyuncu ile kulübü arasındaki gelişmelere bağlı. Fabrizio Romano yapıyor haberi. Ee, Bayern Münih satmak istemiyor. Real Madrid çok istiyor. Ama kararı oyuncu yani Olise ve Bayern Münih verecek diyor. Bayern Münih satmak istemiyor zaten. Olise'ye kalıyor burada olay. Diyecek ki ben Real Madrid'de oynamak istiyorum. Çocukluk hayalim. Cart çurt yalanlar dolanlar. Anca öyle ayrılabilir. Yoksa ayrılamaz. Bu arada Real Madrid 220 milyon eurolara falan çıkacakmış transferde de. Bayern 200 milyona satsa bile yerine kimi alacak? Kimi alabilir abi? Mesela şöyle bakalım. Hadi Rafinha diyelim. O da çok sakatlanıyor. Rafinha. Kenan Yıldız. Sonra kim olabilir? Vallahi oraya bir Baki Mercimek yazı yok lan. Vallahi Yamal var yani oraya başka onun gibi. O da olmaz yani. Ya bir de Olise falan var. Olise diyorum. Dembele falan var ama onlar zor tabii. Selamlar, hoş geldiniz. Jose Mourinho net. Fede Valverde kaptan, dokunulmaz ve ilk 11 oyuncusu. Kardeşim hemen sağ beke yazdık onu. Ama sağ beke, oğlum Dumfries'i de hala açıklayamadılar bu arada ya. Dumfries yok ha. Real Madrid geçen sezon kulüpte hiç oynamayan oyuncuları satarak bu yaz 92,5 milyon euro kazandı. Şimdi gelelim. Bu haberin bana bir yalan gibi geldi. Real Madrid geçen sezon kulüpte hiç oynamayan oyuncuları satarak bu yaz 92 milyon euro kazandı. Geçen sene Endrick oynamadı. Kiralıktı. Geri döndü. Nico Paz oynamadı. Satılmadı. Yine kiralık şu an. Kim o? Ceballos oynamadı. Satılmadı henüz. Camavinga oynadı bu arada. Kimi sattınız abi biz mi bilmiyoruz. Sağ bekte oynamak istemiyor ki. Evet istemiyor. Acaba kazanacak mı demeye çalışıyor. He. Dur şöyle bakalım. Vallahi bilmiyorum öyle mi demeye çalışmış. Şundan dolayı mı? Şu emojilerden dolayı mı anladın? Üzüntülü. Olise'nin tek kusuru biraz ezbere oynuyor. Valla o tarz oyuncular bence biraz öyle oynar ya. Ezbere oynarlar. Sanki sokaktan gelme bir kültürü var onda da. O liseden bahsediyorum. 2026 Dünya Kupası'ndan elenen bazı ülkelerde elenmelerin ardından yaşananlar. Almanya'da teknik direktör bugün istifa etti. Hollanda teknik direktör istifa etti. Uruguay'da istifa etti. Özel uçuşlar iptal edildi bu arada Uruguay'da ekstra olarak. Her futbolcu kendi imkanlarıyla uçaklarının biletini alıp ülkesine döndü. Suudi Arabistan'da federasyon başkanı istifa etti. Güney Kore teknik direktör istifa etti. Devlet başkanı olayların araştırılmasını istedi. Ve teknik direktör tekrardan Amerika'ya kaçmış. Tehditler aldığı için. Demokratik Kongo, Kongo. Evet o da bayağı viral olmuş o şarkıda ya. İskoçya teknik direktör istifa etti. Çekya'da teknik direktör istifa ediyor. Ekvador'da da aynı şekilde Tunus'ta da teknik direktör ile yollar ayrıldı. Ama burada bir adam var. Bir tek o kaldı. Evet, Dünya Kupası'ndan elenip istifa etmeyen sadece bir teknik direktör kaldı. Bırakın istifa etmemeyi. Ben hepinizden daha Türk'üm falan dedi adam. Bizi nasıl eleştirirsiniz diyor. Burada Güney Kore'nin teknik direktörü tehditler aldığı için Amerika'ya kaçmak durumunda kalıyor. Biz diyoruz ki kardeşim bu nasıl futbol? Neden planın yok? Hey 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 hey. Bir saniye ben daha Türk'üm lan hayırdır? Simit yiyorum her gün çay içiyorum falan. Öyle bir moda büründü hemen bir anda. Ötekisi de geldi işte hepinizi hapse atacağız falan filan diye söylediler biliyorsunuz. Yani şu her şeyi açıklıyor arkadaşlar. Şu listeye bakıp bütün elenen kulüpler diyorum ülkeler arkadaşlar istifalarını sundular. Biz beceremedik bu işi. Burada da biz suçlu falan olduk yani öyle bir şey. Vallahi aşırı sarıyor. Ne o? Demokratik Kongo ha. Bozkurt Montella. ABD'den 5 yesek bile istifa etmezdi doğru. ABD'den 5 yemek şereftir. 10 yemedik bu arada. Nasıl direndiğimizi görmediniz mi? Ha? Gibisinden açıklamalar yapardı bence.
Monsieur Montella nasıl bizden daha fazla Türk olabilir ya? İşte öyleymiş. Almanya Futbol Federasyonu Nagelsmann ile yollarını ayırdığını açıkladı arkadaşlar. Yeni hocası kim oluyor? Var mıdır tahmin? Tahmin, tahmin, tahmin. Almanya'nın yeni hocası. Montella gitsin amatör ligde teknik direktörlük yapsın. 14 milyon euro alacakmış. Yok, istifa ettiği için alamıyor. İstifa etmeye zorlandı bence. Klopp diyorlar. Ne diyecektim ben bir de ya? Ha, Montella bir de kendimi kanıtlamak için önümde işte Uluslar Ligi var. İşte Euro 2028 var. Cart var. Oğlum, burası senin kendini kanıtlama yerin değil ki ya. Abi gider misin lütfen ya? Ya çünkü elimizde altın bir jenerasyon var. Bu jenerasyon yaşlanıyor arkadaşlar. Ve başarısız bir şekilde yaşlanıyor. Bu adama bıraktık yani. Şu jenerasyon bu adamın elinde. Çok zor. Fransa maçına gidecek misiniz ya da İtalya? Vallahi çok zor ya. Biletler falan uçuktur. Bakalım yani, yine bir destek görürsek gideriz. Neden gitmeyelim? Gitmek isteriz tabii ki de. Bundan sonra Euro'yu alsan da istemiyor seni. Kerem'i de al, gideceğin milli takımın forveti yaparsın. B takımından çok fazla sattı, onu söylüyor. B takımdan. Oo hocam, sen yayının çok başındasın. TFF başkanı da gitsin. Biz bu oyunu Uluslar Ligi'nde sıfır çekeriz. Rakipler çok güçlü. Evet yani Fransa var, İtalya var, Belçika var. Nasıl olacak? Vallahi bilmiyorum. Evet, Almanya Futbol Federasyonu Jürgen Klopp ile resmi görüşmelere başlayacağız. Kendisi de bu göreve sıcak baktığını daha önce ifade etmişti diyor. Ölü Belçika bile Senegal'i yendi. Arizona kimin aklına gelir? Valla şu Dünya Kupası'nda hala oynuyor olabilirdik ya. Şaka gibi. Bir tane puan al ya. Bir maç berabere bitecekti ya. Vallahi garip ya. Üzülüyorum. Hep yani şöyle şu Dünya Kupası'nın simgesini görünce bile aklıma geliyor ya. Arizona kertenkelesi. Fransa neyse 2018'de kupayı alıp Konya'ya gelmişti, yenmiştik. Şimdi de ilk maçımız Fransa ile. Evet, dünya şampiyonu Fransa'yı yenmiştik ya. Lamine Yamal Dünya Kupası'nda eğer son 16'da Cristiano Ronaldo ile karşı karşıya gelirsek bu benim için büyük bir onur olur diyordu ve o onuru yaşayacak Yamal. En son karşı karşıya geldiğinde ne olmuştu iyi biliyorsun. Ronaldo harbiden Yamal'ı ezmişti ya. Önünden top falan almıştı. Ve Mendes o maçta çok iyi oynamıştı. Ama Portekiz çok kötü oynuyor. Dünyanın en iyi orta sahasına sahipler bence. Ülke olarak en iyi orta saha onlar da. Ve orta saha dediğimde yani Neves'le Vitinha birlikte oynuyorlar zaten. Diğeri de Bruno Fernandes. Ve sol bekleri de dünyanın en iyi sol beki. Yani Ronaldo gibi de bir adam da var ama Ronaldo eski Ronaldo değil tabii. Kötüler bence ya, Portekiz kötü ya. Ya Mısır'ın gol attığı takıma biz atamadık. İşte sorma abla. Bir de kafa golü attı değil mi? Ben o kısmı kaçırdım. Mısır kafa golü attı değil mi bir de? 40 yaşında Modric ve Kovacic Neves ve Vitinha'yı sağdan sildi. Evet yani çok kötüler yani. Portekiz kötü oynuyor bence. Kupayı Fransa alır ama ben İspanya'yı tercih ediyorum. Evet. Bak kafayla attılar yani, anladın mı? Mısır kafayla attı. Ya abi işte Montella yüzünden ya. Hala bunu algılayamayan insanlar falan var. Garip geliyor bana. Tek dileğim Portekiz-Arjantin finali. Vallahi harbiden güzel bir final olurdu. Abi milli takıma sence kim gelmeli? Hoca olarak mı? Vallahi alabiliyorlarsa Guardiola abi. Normalde yabancıdan yana değilim ama Guardiola başka bir şey yani. Guardiola dışında hiçbir yabancıyı istemem bu arada. Klopp falan da demiştim ben ama Klopp Almanya milli takımının başına geçer.
Portekiz kazansın istiyorum Ronaldo için. Bir de o Yamal ergeninin yanında üzülsün istemem. Yamal gider dalga geçer bir yerde. Vallahi yapar mı yapar. Lan Avustralya gol atıyordu ha. Nagelsmann bize gelsin. Yok abi çok kötü hoca. Çok kötü hoca. Neler yapmış oğlum Almanya'ya. Evet 2 gol Oyarzabal. 2 asist. Kukureya. Oğlum Kukureya ne topçu ya bu arada. 3 tane bacak arası çalım Yamal'dan arkadaşlar. Mısır kafa golü attı ama içeride 6-7 oyuncusu vardı Mısır'ın. Bizde sadece Kerem vardı. Kerem vardı derken ya Kerem de yoktu aslında. Bize yerli teknik direktör lazım. Kimi çağıracağız baba? Bu maçta maçın oyuncusu Yamal mı oldu bu arada? Ben çok takip etmiyorum. Ben e, öyle göz kararı izliyorum ya. Biraz fikrim olsun diye de. Öyle maç sonlarına kadar cart curtlar sonuç belliyse falan kapatıyorum direkt. Şaka gibi. Ben olsam bu maçın oyuncusu ödülünü Kukure'ye verirdim. Abi ikinci asist ne öyle? İnanılmaz bir ikinci asist yani. Penaltılara mı gitti bu? Penaltılar. Hadi bakalım. Mısır çıksın bari ya. Şu İran Kunda'yı bir üzün ya İran Kunda'yı. Penaltılar. Şükran abla ne yapıyorsun? Nasılsın ya? Kukureya 8.5, Oyarzabal 9.1, Lamine Yamal 7.8 ile maçın oyuncusu ödülünü alıyor arkadaşlar. Yani çok garip. Ya bunu bilerek veriyorlar bence arkadaşlar. Sükse yapmak için. Evet penaltılara gitti şeyde ya. Yamal 3 bacak arası attı. Ödülü kaptı ama topları hep kaptırdı Yamal. İyi olsun sizler nasılsınız? İyiyiz vallahi abla ne yapalım? Koşturuyoruz. Hayat mücadelesi. Arda'nın bu sezonunu düşünüyorum da zor iş. Valla her sezon böyle diyoruz. Mesela bir tane adam var şimdi. Hatta Arda Güler'i örnek aldığını söyleyen bir çocuk var. Meksikalı çocuk. Arda Güler'i izlediğini falan işte onun gibi olmak istediğini falan söylüyor. Real Madrid'in de transfer listesinde e, mesela Mücahit izlemiş çocuğu. Şey diyor bana yani bu çocuk Pedri gibi kesin alması lazım Real Madrid'in. Ben Endrick gelirken Endrick'e Pele gibi bir şey geliyor dedim. Ya Pele geliyor Real Madrid'e dedim. Mastantuono'yu bak River Plate maçlarını izleyin arkadaşlar. Şöyle bir klipli videolarını izleyin. Böyle en iyi anlarının olduğu. Diyorsun ya Arjantinli Maradona geliyor diyorsun. Abi bir geliyorlar Real Madrid'e tırt. Hepsi tırt. Arda kalıyor. Hepsi gidiyor bir şekilde. Umarım yine şansı yaver gider bu arada. O sihir devam eder yani. Yoksa zor tabii ki de işi. Şimdi Enzo falan gelirse ama Enzo niye geliyor yani? Zaten Enzo gibi adam var. Bellingham ve Tchouaméni var bence Enzo gibi. Hatta Tchouaméni ve Bellingham Enzo'dan iyidir ya. Abi Avustralya alacak. İnşallah almaz. PlayStation oynuyor kampta uykusuz kalıyorum dedi. Odağı bozulmuş. Şerki mi diyorsunuz? Evet evet işte diyorum ya Arda'nın işte şeyi çok iyi. Mental gücü, mentali çok yüksek. O yüzden Real'de kalabiliyor Arda. Yamal evet Yamal PS oynuyor. Şey de öyleymiş. Kimdi lan o? Bugün okudum ya. Ha Dembele. Dembele'nin hayatını izlediydim de bugün. O da Barcelona'da oynarken şey PlayStation oynuyormuş hep. Cristiano Ronaldo, Modric'le uzun yıllar birlikte oynadım. Onu hala en üst seviyede oynarken görmek harika. Maçtan sonra ona tebrikler Luka. Kariyerinin geleceği için iyi şanslar dedim diyor Ronaldo. Onu teselli etmişti. Sanırım Ronaldo'nun da son turnuvası olacakmış. İnceleme sonrası 7 numaralı Portekiz ağzını kapatıyor. Karar kırmızı kart. Yani İngilizcesi daha güzel değil mi? After review. Number 7. 7 değil mi lan? Portugal. Cover is mount. Decision is red card. Çok güzel bu ya. Oğlum Instagram'da hep bunların muhabbeti var ya. Özellikle bizim maçtaki hakemin sesi. Çok güzel ya. After review.
Number 7. Portekiz ağzını kapatıyor. Portekiz ağzını kapatıyor. Evet, yazı tura atışı oldu. Dik mi geldi oğlum para? Niye gülüyorsunuz? Yeter artık, ne geleceği? Adam bırakacak. Mbappe'ye neden eskisi kadar savunma arkası koşusu atmadığı soruldu muhabir. Mbappe 2018'de yaptığın kadar savunma arkası koşusu atmıyorsun Mbappe. İnsanlar neden artık o koşuları yapmadığımı soruyor. Paul Pogba varken gözlerimi kapatıp koşuya çıkabiliyordum ve top tam olması gereken yere geliyordu. Şimdi ise durum farklı. Farklı takım arkadaşları, farklı özellikler var. Uyum sağlamak zorundayım. Futbol bu. O koşular hala var. Sadece artık onları körü körüne yapamam diyor. İkisi arasındaki uyumdan bahsetmiş. Mert olacaktı orada. Para gitmiş gelmemiş, ona gülüyorlar. Abla sen nasıl Mısırlısın ya? Mısır'ın Desire Doué'si var ya. Golü atan çocuk Desire Doué'ye benziyor ama arkadan. Tunus milli takımının Dünya Kupası kadrosundan 8 oyuncusuna uygulanan testte yasaklı vücut geliştirme maddesi tespit edildi. Oyuncular maddeyi Meksika'da yedikleri bozuk bir etten kaptılar diyor. Diskalifiye diyeceğim de elenmedim oğlum bunlar. Bunlar elendiydi herhalde. Bir saniye bakmam lazım. Takip etmiyoruz ki. Tunus evet elendi herhalde. Evet, Avustralyalı oyuncu kullanacak penaltıyı. Emiliano Martinez'in yeni imajı arkadaşlar. Ne bu? Fenerbahçe'ye mi geliyorsun kardeşim? Ne bu? Bu saçı turnuva başlamadan önce yapacaksın. Turnuva başlamadan önce yapacaksın ki kötü oynadığın zaman Barış Alper gibi, Cart gibi, Curt gibi, e, Eren Elmalı gibi, Merih Demiral gibi eleştirileceksin. Geçmişsin. Önündeki rakipler de kolay. Hemen saçı boyatmışsın kardeşim. Yolarım o saçı. Arjantin bayrağı biliyorum. Spiker de Mısırlı Avustralya'nın golüne sevinmedi. Ne olur penaltılar, aç bir anket. En Arjantin sensin, evet. Suttar kaçırdı. Suttar kaçırdı. İşte bu. Yallah köyünüze. Messi için evet kırmızı kart verilmeyi. Ben zaten bunu ilk gün söyledim ya. Maçı izlediğim an söyledim ve bir sonraki gün ertesi gün yani videoda da söyledim. Messi'ye kırmızı vermediler. Aynısını Balogun'a verdiler kırmızıyı. Mısır yenecek inşallah. Yensinler abi ya. Kim bu? Marmuş mu? Bir Marmuş, bir yokmuş. Oğlum Marmuş da kötü lan. Bu adam Chelsea'de Marmuş değil ki oğlum bu. Mısır yenecek diyor. Cover in the Mount. Haydi Kokoroza haydi. Kokoroza. Egypt. Egypt hadi Egypt. Aferin oğlum. Jose Mourinho, Arda Güler, Fede Valverde ve Rüdiger'in Dünya Kupası kadrosundan elenmesinden memnun. Lan Mou. Bu oyuncular sezon öncesi hazırlık döneminin başından itibaren kadroda yer alacaklar. AS gazetesi yazıyor. Adamın açıklaması o zaten. Real Madrid oyunculara için Dünya Kupası'ndan elenmelerini diliyorum. Çünkü onları sezon başından beri yakalamış olacağım diyor kendisi. Evet, Arda Turan'ın açıklaması da burada arkadaşlar. Onu da okuyacağız birazdan. Az süren kaldı. Arda bir hafta sonra gider. Ya gider de. Hadi bir Arda Güler konuşması metni yazsanıza bana. Ben onu kameraya bakarak okuyayım. Onu da Instagram'a atacağız. Ya şu bıyıklı adam ya. Haydi abiler haydi. İlk dakikalardan istesinler baskıyı. Haydi abiler haydi. Şu adamın yanında söylüyordu Arda onu. Kaçırdı. Bu Fener'e gelince de söylemişti Mourinho. Öyle mi? Vallahi ben bilmiyorum, hatırlamıyorum. Mısır'ı da sevmem ama işte bizimkiler Darı'ya muhtaç etti. Ben de öyle takip ettiğim bir ülke değil, milli takım değil ama Avustralya elensin diye diyorum ya.
Şimdi şey derler. Bak bizi yenen takımların hepsi şeye çıktı. Son 16'ya kaldı. Vatan hainleri siz ülkeyi eleştirdiniz. Montella kalacak. Aleykümselam. Mısır Ligi'ni nasıl takip etmezsin? Yok. Aferin oğlum. Euro 2024'ten Türkiye çabuk elenir ve çalışmaya başlarız umarım demişti. Yazıklar olsun. Harambol oynayan herkes elensin. Seyir zevki düşüyor. Katılıyorum. Ben okuyayım yine. Arda Turan Arda Güler'in rolü ve gelişimi hakkında konuşuyor. Arda muhteşem bir röportaj verdi. İnanılmaz bir seviyeye ulaşmış. Harika bir oyuncu. Eğer onun menajeri olsaydım onu orta sahanın merkezinde oynatırdım. En iyi hali merkezde, gole yakın bölgelerde. Real Madrid'deki gibi kanatta başlasa bile sağ tarafı bir 10 numara olarak sağ kanatta bir 10 numara olarak hareket etmeli diyor Arda Turan. O inanılmaz bir yetenek ama hala geliştirebileceği alanlar var. Anahtar ona sahada rolünün ne olduğunu ikna etmek diyor Arda Turan arkadaşa böyle bir açıklamada bulunmuş. Çok gülmedim. Kupa ABD'de ya, Amerikan esprisi. Darıya. Darı Darı şey mi? ABD'de bir yer mi? Ben bilmiyorum ki. Abi, anlamadığım için gülmedim. 11 numara kaçıracakmış gibi geliyor. Herkes penaltılara kilitlenmiş ya. Köy yılanı gibi. Geçiyor mu bu haberi? Salah kaçıracak. Hem de kaleci kurtarmayacak, dışarı atacak diyoruz değil mi Salah? Darı derken Mısır'ı kastetmiş sanırım. Valla darının ne anlama geldiğini bilmiyorum. Darı Mısır demek öyle mi? Valla ben ilk defa duyuyorum. Özür diliyorum herkesten. O Panenka denedi. Bak Elimoğlu Panenka atıyor. Bizimkiler düz şut çekemiyor. Gol Allahu Ekber. Uğurcan çıkarmıştı Salah'ın penaltıyı. Evet, Liverpool maçında. Kaleci breakdance yapıyor. Ya nasıl İç Anadolu'lusun? Abla 2002'de Antalya'ya geldik. İç Anadolu'luk mu kaldı? Evrildik. Burada Akdenizli olduk birazcık. Bizde Panenka atacak teknikte adam yok. Abi Samet Akaydın ne güne duruyor. Panenka atsın diye aldılar adamı. Şunu da bu çocuk ne kadar küçük. Kaçıracak bu çocuk. 25 numaralı çocuk. Sola atacak. Kaleci çıkaracak bunu. Kalecinin soluna. Yallah köyünüze lan. Haydi. Evet, haydi şu penaltıyı da izleyelim, yayına devam edelim. Evet dedim, şu haber. Sen oku, ben okudum bu haberi, sen bakıver. Okudum. Haberi okudum. Ergenus kaçırdı. Abi ben Suri vur bakayım. Evet, çok fazla böyle bir şeyler yapanlar kaçırıyor gibi. Çok oyun açtı burada. Kaçırdı la bu.
Bay bay. Bay bay. Evet, Mısır son 16'ya çıktı değil mi lan? Kangurular elendi, iyi oldu. Bir de Paraguay elense tamam. Dünya Kupası'ndan elenen Güney Kore'nin teknik direktörü Hong Myung-bo ülkesinden gördüğü tepkilerin ardından can güvenliği gerekçesiyle Amerika'ya kaçtı. Kankam bu can güvenliği değil de Amerika vizesi kaptın. O yüzden olabilir mi ya? Amerika'ya kaçmak için iyi bir fikir. Merhabalar, benim dizinin yeni bölümü gelmiş. Hangisi o? Hangi dizi izliyorsunuz? Soru: futbolcu olmasaydın ne yapmak isterdin? Fatih Tekke: dağlarda çoban olmak isterdim. Ee, Ya hocam, milli takım yasakladık sana o zaman. Boş ver. Boş ver. Fatih Hoca seviyoruz. İyi topçuydu bu arada ama boş ver. Bugünkü futbolun en büyük yalanı nedir? Fatih Tekke sosyal medya diyor. Katılır mısınız? Salettin Yo. Özge Hanım, vallahi bizim her gün yeni bölüm var. Biz sizi görmüyoruz. Sadece canlı yayın yoktu. Videolarda göremiyoruz sizleri. Yine filozofik bir Fatih Tekke Montella'dan kat be kat iyidir hocam. Ya şaka yapıyoruz tabii ki de. Arda Turan gelmeli net. Vallahi bilmiyorum. Nuri Şahin, Arda Turan, Fatih Tekke. Eskiler gelmesin ama Fatih Terim ve Şenol Güneş artık gelmesin. Yenilerden kim olabilir başka, bilmiyorum ki. Kim olabilir? Yok ki abi ya. Arda Turan gelmez, Şampiyonlar Ligi, evet. Mısır bile tur atladı, yeter artık. Arda Turan biraz daha tecrübe kazanmalı, daha erken bence. Montella'nın mesela hiçbir tecrübesi yok. Yani bir tane İtalya'nın köy kupasını kazanmış gelmiş. Abi yani Burak Yılmaz mı? Burak Yılmaz olmaz. Bence çok agresif bir hoca. Ben iyi olacağını düşünmüyorum Burak Yılmaz'ın. Futbolcuyken de çok agresifti. Onu ama şey olarak, ateşleme gücü olarak kendisi için kullanabiliyordu ama e, çok garip garip sorunlar, ülkeler arası sorun bile çıkartabilir yani Burak Yılmaz bence. Beğeniyorum mutlaka videoları ama sürekli yorum yazamıyorum baymamak için. Yo, bayın ya. Vallahi siz yazmadığınız zaman biz bayılıyoruz bu arada. Herkesten yorumları bekliyoruz videoların altına. Dostlar. Arda Güler Antalya'ya gelmiş, onu söyleyeceğim size arkadaşlar. Yeni gelenler için tekrar açıyorum. Asla önünden bile geçemeyeceğimiz bir otel. İletişim kurmaya çalışıyoruz ama zor olacağını, hatta imkansız olduğunu düşünüyorum ben. Instagram için şimdi birazdan burada canlı yayında bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bir video çekeceğiz. Onu Instagram hesabımızda paylaşacağız. Sizler de Arda Güler'i etiketlerseniz altına çok seviniriz. Sizler etiketleyin diye canlı yayında çekeceğiz arkadaşlar videoyu. Baba bir konuşma metni, bir şeyler yazın. Ne diyelim de Arda bizi görsün, etkilensin, bir şeyler desin. Bu şey olsun, bir şeyler olsun. Ne diyebiliriz? Neler söyleyebiliriz? Var mı fikri olan? Kısa bir 15-20 saniyelik video yapacağız. Arda'yı herkes etiketleyecek. Instagram sayfasında buraya koydum arkadaşlar. Sabitledim. Başka bir Instagram hesabı. Salih Dünya Futbol diye bir sayfamız var. Orada paylaşacağız. Ve Real Madrid'in yeni sezon kampına da 10 gün kalmış. Bir an önce ulaşmamız lazım. Yoksa bir sene boyunca ulaşamayız. Kupası olmayan teknik direktörün milli takımda ne iş olacak? Teknik direktörlüğü ile ilgilenen teknik direktör Jessica ile yaklaşabilirsin. İşte Jessica yok abla. Tüm ailesine ulaşıp ona ulaşamadığını diyebilirsin. Evet. Mesela bir kelime. Tüm ailene ulaştım. Amcanın oğluna kadar ulaştım. Sana ulaşamadım Arda. Mesela evet, güzel. Para toplayalım, bir gece otelde kal. Abla ya bak, yine tekrara düşecek ama söyleyeyim mi? Oteller arası Burak iyi golcü, iyi hoca değil. Doğru söylüyor. Kıvıraskelya, hoş geldin. Amcan elimde mi?
Arkadaşım otellerde müzik yapıyor arkadaşlar. Yani müzik işleri ayarlayan bir arkadaş. Bu oteli tanıyor musun? Tanıdık var mı diye sordum. Adamın bana dediği cevaba bak. Sen bana bu cevabı niye sordun? Kankacım burası G20 zirvesi yapılan otel. Endonezya'nın başkanı bile kapıda Tayyip Erdoğan'ın arkadaşıyım diye içeri girdi diyor. Yani onu söyleyip de içeri girmiş. Denizden yaklaşım, su altına dalıp ulaşırsın. Hani tatil yapmadan İspanya'ya dönüyordu. Tatil yapamadan dönüyor. Zaten 10 günlük bir şey var. Tatil sayılır mı bilmiyorum o. Deden elimde mi? Yapmayın. O zaman aynı taktiği uygulayalım. Hangi taktik hocam? Nasıl bir taktik? Taktik verin. Baba ulaşmamız lazım yoksa bir sene boyunca ulaşamayız. Son dakika Real Madrid orta sahasını Jude Bellingham ve Fede Valverde etrafında kurmaya karar verdi. Kulüp Enzo Fernandez'i elimden çıkardı. Çünkü onun Jude ve Fede ile aynı orta sahada uyuşmaz olduğuna inanıyorlar. Çok inanılmaz bir çeviri. Ya bence de hep aynı tip oyuncular abi bunlar. Sorun çözen oyuncu değil ki bunlar, yani şey katı taş gibi oyuncular yani bunlar. Otele sebze götüren araca sız. Truva taktiği. O zaman aynı taktiği uygulayan. Hocam hangi? Kimse de chat uyuyor ya yine. Deden elimde ne ya? Carlos Tevez, Messi, Ronaldo karşılaştırmaları hakkında ne söylüyor? İkisiyle de oynadım. Ronaldo bir insanın çıkabileceği en üst seviye, tam bir makine. Messi ise insan değil diyor Carlos Tevez. Personel olarak gir. Uçakla Arda beni bul yazdır. Arkadaş dedi Endonezya Başkanı'nın uyguladığı taktik. Aa, aynı taktikle mi gireyim? Beni de oku. Otelin gecelik fiyatı 300 bin TL. Toplarız parayı burada şimdi. 300 bin TL mi gecelik? Ne yapıyoruz? Otelle evleniyoruz mu abi? Ne oluyor? 300 bin TL ne la? Evet, pamuk eller cebi arkadaşlar. Hadi bakalım. 300 bin TL. 98-99 kişiyiz. Herkes 1000 lira alsa 99 bin lira yapıyor. Yine olmuyor. Tamam ya, bir şey demedim. Toplarız hemen. Paramotorla paramotorla otele in. Paramotor ne ya? Curaçao başkanıyım diyerek gir. 10 bin lazım sadece. Kişi başı 10 bin istiyoruz. 300 ne ki, 500 olsun. Aylık değil, gecelik. Bir gecelik fiyatıymış otelin. Abi çok dedim ya, önünden geçemeyeceğim bir otel. Sadece Arda'nın daveti üzerine girebileceğiniz bir yer. Belki giremeyebileceğimiz bir yer. Arda'yı otelin arkasındaki parka çağırmamız yok mu? Çıkışta gel, çıkışta deyip. Kanka köşedeyim. Kola çekirdek yapacağız. Parka gel, konuşmamız gereken konular var. Sen işine devam et. Bir gün sana Arda sana gelecek. Eğer veda duygusu taşıyorsa, vefa demek istedi Osman abi. Osman abim hoş geldin. Ellerinden öperim. İnsansız hava aracına Arda ara beni yaz. Telefonunu yaz. Arda ulaşmazsa kızları. Havasız insan aracına peki şey yapsam. Havasız insan aracı. Otelde işe başvur, 2 gün çalış çık. Nasipse Arda evine bile gelir abi. Hamam böceklerini yakalarız Arda ile beraber. Arkadaşının yardım etmesi lazım, ancak otelde görüşebilirsiniz. Arkadaşına yazdım da ben çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum ya. Hoş bulduk canım. Sağ olasın amcam. Arda uyuyor şu an. Bir anda gidip uyandırdım. Kalk dedim, Arjantin maçını izleyeceğiz. Bir gecelik fiyat buldu. Buldu ne ya? Otelde konser ver. Arda abi vaka vaka Arda abi Arda abi hoş geldin Arda diye şarkı. Kana büyücüsü
gibi giyinip git. Olabilir. Evet. Şaman gibi gideceğim oraya. Üfleye üfleye. 97.000 TL bir oda var. Tükeniyor. 97.000. 108 kişiyiz. Sıkıntı. Allah'ım yarabbim. Oğlum 300'den 97'ye nasıl düştü? Şey mi? Ee, malzeme deposunun yanı mı o 97 bin TL? O? Ninja kaplumbağa kostümü giyip buraya gel Arda deyip bağır, belki Mbappe sanıp korkudan gelir. Diktat D Mbappe kostümü giymem lazım. Arda abi. Ben de geliyorum. O da 2 kişilikmiş. Hayda. Mücahit'le vlog geldi. Otelin girişinin yakınında sokak müzisyeni kılığında bekle, çıktığı zaman yüksek sesle şarkı söyleyip ilgisini çek. Ucuzmuş, bir hafta kalırız. Hocam bir günlüğü. Ha tamam, anladım. Vallahi zor ya. Havaalanında görebilirsin gideceği zaman. Gideceği zamanı bilsek. Halay çek, 10 kişi kesin duyar. Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndan sonra Portekiz milli takımından emekli olacak haberi var arkadaşlar. Ama oynayacağım da diyor. Emekli olacağım da diyor. Şimdi Arda Güler'le ilgili bir konuşmayı hazırlayalım mı şimdi, yoksa yayının en sonunda mı yapalım? Bana bir şeyler söyleyin, ben onları söyleyeyim. Kesit olarak alacağız. Instagram'a atacağız. Vallahi tek çare o kaldı. Yalvaracağız. Sen havaalanında kal. Vallahi ben evde bile kalamıyorum. O kadar yoğun çalışıyorum ki. Keşke havaalanında kalabilecek kadar böyle boş vaktim olsa. Arjantin maçını izleyecek misin? Vallahi izleyeceğiz herhalde diğer kanalda. İzleyeceğiz mi Mücahit bu arada? Arjantin maçını diğer kanalda izleyeceğiz. Salettinho TV'de izleyeceğiz. Ya da oradayken çekeriz ya. O yayındayken çekeriz. Kaçta maç? 1'de olması lazım. Gece 1'de. O yayındayken çekelim biz bence. Ben burayı hızlıca okuyayım, bitireyim. Birazcık dinlenmeye geçeyim. Çünkü 3 saatlik sıcağın altına Antalya'da idmandan geldim. Arjantin Yeşil Büyü Adaları, evet. Yeşil buruncuyuz bu arada. Yeşil burunu destekliyorum ben. Ya havacılık kulübünün tek motoru uçağı ile otelin üstünden geç. Abla benim uçağa binemiyorum ben. Vallahi ama bir şey, gerçek şeyler bekliyorum ya. Gerçek öneriler bekliyordum ben ya. Ya otelin yan tarafından sahiline geç. Ama işte Şükran ablacığım benim. Diyorum ya. Endonezya'nın başkanı bile buraya, hani ben tanıyorum da sizin cumhurbaşkanınızı tanıyorum da girebiliyorum diyor. Şimdi ben buradan piknik tüpünü sırtıma taksam, yok. Oksijen tüpüyle dalsam şuradan bir yerden. Ya da arkadaki orman, o da olmaz. Sıkıntı ya. La bu otel nerede bu arada? The Regnum Crown. İsmini bile, The Regnum Crown nerede lan bu? La Belek de mi? Belek deymiş. Belek neredeydi lan? Serik tarafında mıydı Belek? Kadriye. Kadriye teyzemlerin eski oturduğu yer. Animasyon grubundaydım, geç kaldım de. Tünel kaz. Otelin içine. Ne o, Prison Break mi? Belek zengin. Abi Sea Vice yazacağım. Sea Vice yazacağız, gideceğiz buradan. Neyse bırakın abi, şu Arda bize ulaşsın. Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro. Fransa şiddetli bir fırtına ve tüm şimşekleri ceza sahasına atıyorlar. Ama ben ne yaparım? Ama ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Planım hazır. Ne, oraya şimşek bükücü mü koyacaksın abicim ceza sahası içine? Yedekleri de mi koyacaksın defansa? Abi şu adam artık ya çok uçtu ya. Şu adamı bir indirelim ya. Onlar belgesiz karsız almazlar. Ya gerçek şeyler soruyorum. Biri GTA yazmış, biri tünel kaz yazmış. Planım hazır 3 kaleci.
Bir bidon benzinle bir çakmakla otelin önüne git. Arda'yı buraya indirin yoksa kendimi yakarım. Fransa 5 tane atar bunlara, haram bol işlemez Fransa. İçeriden fethet, otelden birileri ayarlanır. Yok, tanıdık olsa da giremiyormuşsun ya. Şunları da Fransa. Otelin geceliği 100 bin lira, oha. Ne oha? 95 kişiyiz. Herkes 1000 lira atsa 5000 liraya da birinden borç buluruz. Arda beklerken otel ünlü Ar- Arda beklerken otelde ünlü doludur. Yok hocam, bizim için ünlü tek ünlü Arda. Eğer otel sakinlerinden birini kafalarsan belki olabilir mi acaba? Zor. Zor zor zor. Zor neyse ya. Avustralya Mısır'ı mağlup ederse edemedi. D grubu üyeleri ABD son 16, Paraguay son 16, Avustralya son 32, 16'ya çıkamadı. Türkiye grup aşamalarında elendi. Yine hatırlattı bak. Rocketman şifresini yaz. Sadece öyle girersin. Ya biz sahilden geçmiştik. Bu otele mi abla? O otelde kalmak İspanya'ya gidip El Clasico izlemekten daha pahalıdır. Olabilir. Ama otele gitmek daha imkanlı. Şeye gitmem imkansız benim İspanya. Çünkü vize. Ozan Kabak'ın Galatasaray ve Stuttgart arasındaki farkı anlattığı o konuşma. Ben ilk Stuttgart'a geldim. Galatasaray'dayken takımda 4-5 tane tercüman vardı. Ben bunu normal sanıyordum. Stuttgart'a gittim. Takımda Arjantinlisi var, İtalyanı var ama bir tane tercüman yok. Hoca toplantıya girdi, Almanca konuşuyor. Yanımdakine dedim ki, tercüman yok mu? Yok dedi. Biz nasıl anlayacağız dedim. Dediler ki öğreneceksin. Öğrenene kadar biz sana yardımcı oluruz. Seneler sonra dili öğrenince asıl amacın farkına vardım. Meğer oradaki amaç insanı konfor alanına sokmamakmış. Türkiye'de oyuncu öyle bir konfor alanına sokuyorsun ki adamlar zaten Türkçe öğreneceği varsa da öğrenemez diyor. Ozan Kabak farkı anlatıyor bu şekilde. Buradasın ama dokunamıyorum, çok saçma. Evet Arda. Sahilden geçilir bu arada. Yüzerek max 200 metre yüzersin. 200 metre yüzüyor olsam evde ne işim var? Giderim Kıbrıs'a, her yere yüzerim ya. Amber Lagoon Suite oda kiralarsan bir hafta 1 milyon lira. Hemen topladık kendi aramızda. Tek çözüm, hem süre az, arkadaş söylerse seni kısa süreliğine davet edebilir otele. Burada. Vallahi yazdım, mesaj attım ya. Vallahi yazdım ama görmedi henüz. Bir daha yazdım ya. Büyük ihtimal bunu yazdım diye engelleyebilir beni. Görüştürme şansın var mı diye yazdım ya. Tek kişilik 85 bin, 2 kişilik 97K. 85'e düştü. Otelin saunasına günübirlik yer ayırt. Arda saunaya gelmezse o gün. UEFA kendi organizasyonlarında futbolcuların ağızlarını kapatmaları nedeniyle kırmızı kart verilmeyeceğini açıkladı. Sarı kart verecekmiş. Şampiyonlar Ligi'nde cartta curtta arkadaşlar. Makro ne diyor bak. Herkes 1 TL verse 11.500 TL yapar. Onu da korumaya rüşvet verirsin. Dayak yer dönersin sarar diyor. Doğru. Panoramic Suite. İsmini bile okuyamıyorum. Panoramic Suite 800 bin TL. Abi ne oluyor bu odalarda? Otelde dolaşırsın. Salih destek mesajıdır. Teşekkür ediyorum. Sıkıntı ya. Nathan Ake Fenerbahçe anlaşma tamamlandı ve Türk ekibi için yeni stoper. Ake Manchester City'de birçok yıldan sonra yeni bir sayfa açmak istedi ve oyuncuyla şartlarda kararlaştırıldı arkadaşlar. Fabrizio Romano yazdı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın da istediği oyuncuydu. 11.500 liraya iddia oynasak.
Müfettiş rolüyle git. Hey. Özel. İşte ben bu kostümle gidiyorum oraya. Tamam mı? Hunka hunka. Arda Güleringo. Yanıma gelenga. Yoksa oteli yakayare. Ganalı şaman. Kıvama Bonam. Afrika futboluna konuştu. Bu gece Yeşilburun Arjantin'e elenirse emekli olma kararı alacağım. Hunka hunka. Portekiz İspanya eşleşmesi hakkında Cristiano Ronaldo hazır olacağız. Onları iyi tanıyoruz. İsp Öh. Hazır olacağız. Onları iyi tanıyoruz. İspanya'nın şampiyonluk favorileri arasında olduğunu biliyoruz. Çok dengeli bir maç olacak. Neler olacağını göreceğiz diyor. Bence direkt tarikat ilan etsin. Tipe bak, kafalar dumanlı. Baba bu ne harbiden ya. Evet, Justin Bieber Dünya Kupası finalinde devre arası şovunda sahne almak için FIFA ile görüşmeler yapıyormuş. Tamam. Roberto Martinez bu Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'nun yaptığı gibi penaltı kullanabilen tek bir oyuncu bile yok diyor. Oğlum bu açıklama gerçek lan. Fabrizio Romano. Oğlum bu gerçek bir açıklamaymış. Ronaldo çok iyi penaltı kullanıyor. Fede Valverde Dünya Kupası performansın beklentilerin altındaydı. Klozet altın kaplamaymış. Otelde kıyamam yapmaya. Valla yapmamayı bırak. Çakmakla eritip götürmeye çalışırız herhalde. Üstüne ondan demiş olabilir mi? Arda ChatGPT'ye Antalya'daki en pahalı otel hangisi diye aratıp mı gitti acaba? Vallahi bilmiyorum. Yakayare. Oteli Yakayaro. Samet Akaydın Instagram hesabından Fenerbahçe ile ilgili fotoğrafları silerken yanlışlıkla eşi Hazal Çağlar ile olan nişan fotoğrafını da sildi. Yine bireysel hata yapmıştı birisi de altta abi ya. Oğlum adamı Trabzonspor aldı lan. Arda asgari ücret almıyor mu? Nasıl gitmiş? Hocam günlük asgari ücret değil, günlük asgari ücretten fazla alıyordur ya. Muhammed Salah attı yine penaltıyı Avustralya maçında. Otelin spor tesislerinin fotoğrafını atıyor Mücahit bana. Kanıma giriyor sanki paramız varmış gibi. Param mı var köpek? Abo. Oğlum Antalya'nın içinde böyle tesisler yok lan. Ah be Mardam Gülerim ya. Ah be Mardam Gülerim. Bir görmedin bizi ya. Vallahi Baki Mercime'yi takip edeceğim bundan sonra. O vefalı. Marc-Andre Ter Stegen Ajax'ta. Fabrizio Romano yaptı haberi. Alman kaleci bir yıllığına kiralık olarak Ajax forması giyecek. Ter Stegen gitti. Rekor kırmış Cucurella. Bir Dünya Kupası maçında 2 asist yapan ilk İspanyol savunma oyuncusu olmuş. Lanet olası kapital federaller. Biz hayatı izlemeye gelmişiz. Dünyada cenneti yaşıyor adamlar. 12 yaşından beri en sevdiğim kaleci şu an 25'im. Linkten otelin resimlerine bakalım mı? Bakalım, bir link var mı? Linkten Mücahit diyor ki otelin resimlerine bakalım diyor. Hadi bakalım at. Hadi bakayım onu buraya. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Marda Güler'in kaldığı otel. Marda'mız Güler'imiz. Buradan baksak nasıl olur? Alçaklık sendromuna girmiş benim sandalye yine. Evet. Şöyle bir göz gezdirelim baba. Nasıl bir otelmiş? Asla sponsorluk değildir bu arada. Sponsorluk olsaydı şu an Arda'nın yanındaydık. Baba güzel yerde ama ya. Vallahi güzel yerde. Şuna bak şuna. Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? Bura bir ayrı bir vilayet lan bura. Ben bu arada Arda'yı bulmaya gitsem kendimi kaybederim burada.
İmdat diye çığlık atarım kayboldum diye. Arda buralardan kayıyor. Evet. İnanılmaz bir otel. İşte bak abonemiz çok olsaydı şu an bu oteldeydik arkadaşlar. Çünkü sponsorluk falan alabiliyorsun ya. Gidebiliyorsun. Adam sana bir hafta tatil şey veriyor. Burada vlog çekeceksin diyor sadece diyor. Ama işte. Mesela Delimine falan buraya gidebilir mesela. Sponsorlukla. Baksana baba otele. Bu ne ki Salih? Kundu'daki otellere bak. Abi otele teknikçi olarak git merdivenle kimse bir şey sormaz. Abi kapıdan nasıl gireceksin? Aa ora mıymış? Lewandowski de buraya geldi o zaman. Regnum the Crown. Duru'yla Arda'nın burada fotoğrafı vardı 2 sene önce. Yok baba. Yok baba bizim gücümüz de yetmez. Bu yan taraftan yüzerek gelsek. Bir dakika lan dur dur. Dur birazdan geleceğim ona. Yan taraftan yüzebilir miyiz diye bakacağım. Aa buraya baksana. Kaçak girmeye çalışıyoruz ya. Selam Salih 9. ay. Antalya'da tatil yapacağımız otel önerebilir misin? Öneremem. Yok bilmiyorum. Buraya gidebilirsin ama hocam. Bura güzel yani her 9. ayda gidersin, 10. ayda gidersin. 11, 12, 15, 25 her ayda gidilir buraya. Baba garip hayatlar ya. Yalnız buradan sponsorluk alman için bir milyonu falan geçik abonen olması lazım ya. Böyle 100 bine falan yaklaştırmaz bu adamlar. Abi G20 zirvesi. 10 gün kalsam 1 milyon. Bu hayatta ya popçu ya topçu olacaksın. İkisini de denedik, ikisinde olamadık ya. Burada bir çay simit yapıldı Arda'yla sabah. Aa 50'lik motor. 50'lik motor geliyorsa ben de girebilirim. Benim motorum da 50'lik. Ama o Vespa'dır kesin. Adamlar Vespa'yı süs diye kullanıyorlar herhalde. Kremlin Palas'a da bak. Buradan Regnum the Crown'a sesleniyoruz. Cafe Crown içiyorum her gün. Ee, bir şekilde beni bir saatliğine aldınız hocam otele. Yaptınız bu güzelliği. Siz bilirsiniz. Kendiniz kaybedersiniz. 11 bin takipçimiz var bak. Abonemiz var. Otelde daha fazla müşteri vardır bu arada. Sadece Vespa girebilir. Bir de bir bakıyoruz motoru alıyorlar. Sahil almıyorlar. Büyük ihtimalle ikimizi de almazlar. Bu otel sade bir otel. Abla, Şükran abla yani ben hep bakmadım, hiç araştırmadım. Baktığım zaman böyle olacağımı biliyordum çünkü. Bu ne abi ya? Bu benim için en lüksü şu an. Abi baksana her yer ayrı bir yer lan. Yataklara bakalım. Manzaralı. Bu otele gelip psikolojim bozuldu. Bize çok eleştirdiniz falan derseniz tokatlarım. İşte bunu istiyorum. Arda'yla burada 1 vs 1 oynamak istiyorum burada.
Evet, tenis kortları. 6 günde eğlenip ağlayıp buralara gidiyorlar işte. Bu otelde insanlar mı geliyor? Bu otele insanlar mı geliyor? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Balay oteli mi? İşte Mücahit'in attığı fotoğraf buydu arkadaşlar. Baksanıza şu tesislere ya. Tenis kortları. Niye bu kadar çok tenis kortu var? Bir tane futbol sahası yapmışsınız. Ya benim ilgimi çeken kısım buraya. Tenis de oynanır vallahi severiz. Sporun her türlüsünü seviyorum ya. Bu ne oğlum? Bu şey değil mi lan? Giriyoruz ya içine devlet hastanesinde. Neydi onun adı ya? Türbülans değil. O uçaktaydı. Ben bunun içine giremiyorum panik atak olduğu için. Neydi onun adı ya? Dırr, 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 dırr. Train. MR ha. MR evet. MR cihazı mı ne bu? Severiz. Bu ne abi? Masaj yerleri. Vallahi Arda Baba burada dinlenir ya. Evet başa döndü. Ha şey nereden yüzeriz? Baba buralarda çit ya da kapan var mıdır denizin içinde ya da mayın falan? Baba bu yan taraflarda otel mi acaba? Şuradan yüzmeye başlasam köpek balığı gibi. Köy yılanı gibi şuralardan sızsam bir anda. Nasıl ederiz o işi ya? Lüks villaları göstermedin. Yoktu. Fakirlik ancak bu kadar güzel anlatılır. Sitede fazla dolandın. Asistan yardıma geldi. Baba buradan yüzdüm. Boğuldum çıkarıldım. Arda geldi kurtar. Yok o da olmaz. Koşu yaparken gittim. Koşu yaparken geldim. Güvenlik nereye gidiyorsun dedi. I don't understand dedim devam ettim. Sonra diğer güvenlikler gelip beni tokatladı orada. O da olmadı başarısız. Paraşütle iniş yaptım. Ama yanlışlıkla ağacın üstüne indim ve öldüm. O da olmaz. Baba giremeyiz ya. Sal. Sal. Bitti. Giremedik. Bütün planlar iptal. Ha fiyatlar mı vardı? Fiyatlara da bakalım hadi. Gelmişken. Aşağıda bu 1 milyon mu bura? 4 yetişkin, en fazla 6 yetişkin veya 5 yetişkin artı bir çocuk. Hemen alıyorum baba bunu. Abi şu köpek kulübesi var mıydı orada? Hayvan barınağı var mı abi içeride? Dur bakayım bir. 588. Oğlum en düşüğü nerede bu? Sadece o da. Onlar dolmuştur. Oğlum nasıl girecek buraya? Yorumları oku. Nerede abi yorumlar? Paraşüt tutarsa hani otel 5 yıldızlı olamaz 7 yıldızlı falan. 480 liraya var abi daire. Şu otelin sahibi olsam var ya. Doğru. Hangi yorumlar ya? 480 lira. 480 lira değildir. 480 bin TL değil mi o? Evet. 5 gece ama bak. Öyle düşün. Geceli 100 bin lira. 2 yetişkin istemiyorum. Bir kişi. Güncelle. Girişimde çıkışımda aynı gün olacak. Neyi? 4 4. 4 ulan. Hadi 5. Güncelle. Abi günübirlik vermiyor mu? Veriyor. 263 bin. Aa 87 bin liralık var. Abi buradan İspanya bilet fiyatı ne kadar? Uçak bileti ve kalma.
Madem rezervasyon yaptıracaksın en pahalısından yaptır. Salih Almanya'dan arkadaşlar vardır onlar baksın Almanya'daki fiyat sayfalardan fiyata. Salih Kral Dairesi. Abi böbreğini sat en iyisi. Sondan 2-0 silinse belki ucuzmuş kaçırma. Son oda kaldı. Oda köpek kulübesi oldu. Arabayı satıp bir hafta tatil yaparız burada. Vallahi benim motor 35 bin lira falan ediyor. Motoru satsak yine gidemiyoruz. Motoru satsam neyle gideceğim? Su altından gitmen lazım. Sana su scooter'ı lazım. Deniz altından gidersin. Benim motoru söküp sırtıma taksam. Salih bileti al Arda'yla buluş bileti iptal et. Acil işim çıktı deyip gitmem lazım diye. Son oda tuvalet yanı. Ama ben onu Dünya Kupası yanı diye okudum bu arada. Evet. Yorumlar dedim. Buranın yorumları mı var? Ya yorumlar var mı acaba? Burada yorum yoktur ki ya. Muzabi'nin otelin orada atsın sizi. 87 binlikten alsak her şeyi kullanabiliyor. Ben hocam zaten yattığım yatağı falan götürmeye çalışırım 87 versem bu arada. Şampuanlar alınır, dolap boşaltılır. Ama şeye baksana vizyona bak şampuanları götürüyor. Havlu en iyisi. Şaka gibi ya. Oğlum Arda'yı götürmen lazım oraya. 87 verdikten sonra Arda'yı sırtına alıp getirmen lazım eve. Benim PC'yi satıp 87 binliği alabilirim aslında. Oo senin PC sağlammış ya. 87 versem otelin mahzenine saklanırım orada yaşarım. Su altından gidersin köpek balığı gibi. Yok. Dogfish. Şimdi bu sonradan bu yayını izleyenler ya kardeşim siz nasıl spor konuşuyorsunuz? Böyle yayın olmaz olsun diyecekler. Yazıklar olsun. Otelde çalışan bir kızı ayarla. Abla ben herhangi normal bir insanı ayarlayamıyorum. Otelde çalışan kızı nasıl ayarlayayım? Mesela yolda böyle kıza bakıyorum şöyle. Böyle bir. Vallahi kıza böyle bakıyorum. Böyle bir. Sanki suratımıza kuş pislemiş. Öyle bir tepki veriyor. Aga be. O kıza bakmakla olmaz çaba göstermek lazım. Abi tanımadığım kıza ne çabası göstereyim? Saçım yok. Saçım olsa etkileyici olacağım ama saçım döküldü artık baksanıza. Köy yılanına döndüm aynı bende. Yazıklar olsun ya. Bana böyle bir şey söylenmedi. Yılların bu kadar hızlı akacağı söylenmedi bana. Rafael Leao. Bir anda haberlere giriyorum. Dünya Kupası'nı Cristiano Ronaldo'ya armağan etmek istiyoruz. Çünkü bu onun eksik olan tek kupası diyor kendisi. Buradan bakınca 2000 dolar hani daha ucuz oluyordu vergiden dolayı. 2000 dolar ne kadar yapıyor? Bilmiyorum ki. Abi otelden habere geçiş yapamazsın hemen yaptım. Kupanın sahibi Lea ama. Otelde bu dönemde tıp seminerleri olur. Röprezent tanıdığın yok mu? Abla ismini bile okuyamadığım. Vallahi tanıdığım bir arkadaş var. O da hastanede doktorun sekreteri yani. Yazıyor. 94 TL, 94K. Tamam bizimkiyle aynı. İlişki durumumuz Sergen Yalçın'ın adam bizle konuşmuyor açıklaması gibi. Aynen öyle. Daha kötüsü. Adam bize bakmıyor bile. Ne konuşmaması. Evde kaldı köy yılanı gibi.
Böyle duralım mı ya maça kadar? Canım sıkıldı. Arda'ya da ulaşamıyoruz. Arda Turan'ın 4 yıl içindeki değişimi. Bu ben yemin ediyorum ben. Bak gel yaklaş. Yaklaş derken siz gelemezsiniz. Bak şurada beyazlarım çıkmış. Bir gecede çıktı bu. Bak bir gecede çıktı bu. İlaç pazarlamacıları. Salih senin memleket nere? Neresi sence hocam? Köylüyüm ben, köylü çocuğuyum. Fakirliğimiz yüzümüze çarptı. Baba bu ne harbiden ama ya? İnsan anlamaz mı ne yaşadığını? 4 yılda böyle de olmazsın ya. Çok yaşlı duruyor nedense yaşına göre Arda Turan. Ankara bebesiyiz, Ankara. Ama 2002'den beri buradayım, Antalya'dayım. Sakalı beyazlamış sadece, boyası eski haline döner. 25'te saçlar beyazladıysa sıkıntı hocam o. Onu, ama dökülmez beyaz saç. Ankara mamak. Ayda. Maç ertelenebilirmiş ya. Lan Mücahit görmedim ki. Kupanın sahibi. Hepsini okudum oğlum senin yazdığın şeyleri. Adam Ukrayna'da yaşlandı. O spiker kıza bakmamak için yaşlandı bence. Cristiano Ronaldo Luka ile uzun yıllar birlikte oynadım. Neredeyse aynı yaştayız. O bir futbol efsanesi. Hala da öyle. Çünkü çok iyi ve çok kaliteli oynuyor. İnanılmaz bir oyuncu. Ona her şey için tebrikler. Seni yeniden görmekten büyük keyif aldım ve kariyerinin kalan yıllarında sana en iyisini diliyorum dedim. Onunla tekrar aynı sahada olmak çok güzeldi diyor Fox Sports. De La Fuente, eğer daha önce dahil etmediysem diye söylüyorum. Kolombiya Dünya Kupası'nı kazanmak için favorilerden birisi diyor. Kolombiya'nın hiçbir maçını izlememiş olabilirim ya. Bayern Münih Harry Kane'in sözleşmesini uzatmak için onun istediği her şartı kabul etmeye hazır. Fabrizio Romano yaptı haberi. Mamak'ın neresinde kaldınsa Mamak değil hocam, Yeni Mahalle doğumluyum. Kanalı mı yaptı acaba ertelemeyi? Ne diyorsun? Modric kariyerini bitiriyor mu? Evet, bu son milli takım şeyiydi. Ama Milan'la bir sezonda oynayacak herhalde Modric. Iker Casillas futbol karşılaşmalarını 25 dakikalık 4 periyot halinde oynamak sizce iyi bir fikir değil mi? Sadece soruyorum. Hayır. Bu şey değil mi? Arda'yı görmeye giderken ben denizde güvenlik ve mayınlara güvenlik botuna ve mayınlarla göz göze geldiğimde mayının yansımasıyım ben. Mayına yansıyan yüz ifadem değil mi abi benim? Mayının pimine yansıyan ifşa olunca sen. Dört yarı ne abi? Basket maçı gibi olmaz abi. Dört yarı ne? Hayda, arkadaşım Ahmet de izliyor. Ahmet Bey hiç selam da vermiyorsunuz. Ahmet yaz hocam. Yaz, senin ismin ne? YouTube'da onu bile merak ediyorum yani. Adın ne? Nate Deniz. Selam, iyi yayınlar. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bir like atalım arkadaşlar. Köy yılanı olunca ben. Arda Güler, evet, La Liga Arda Güler'i paylaştı. Orta sahadan attığı goller vesaireler. Niye böyle durduk yere Arda'yı paylaştılar bilmiyorum arkadaşlar. Bugün paylaşıldı. 3 Temmuz dün paylaşılmış oldu. Dalgıçlardan tüp ayarla. Piknik tüp. Evet, Ronaldo oto yıkama. Oğlum baktım harbiden gerçekmiş, başka şehirde yaşayamam. Messi oto yakın zamanda görüntülendi. Ronaldo oto yıkama. Aa, karşısına mı açılmış? Trabzon Of'ta yan yana iki oto yıkama. Allah'ım ya Rabbim ya. Ha, Avzen Müzik. Selam arkadaşlar, hayırlı yayınlar. Salih hocam. WhatsApp'tan yazdı az önce. Evet, Ahmet Bey'in de bizlere bir hediyesi olacakmış, öyle dedi. Benim Antalya'dan arkadaşım kendisi de. Arkaya ışıklı bir Salih Dinho dedi. Bilmiyorum.
Kararından vazgeçti mi bilemiyorum ama o bana çok da güzel bir hediye vermişti. Nerede lan o düdük? Düdüğüm nerede? Heh. Benim antrenörlük yaptığım yer biliyorsunuz Trabzonspor arkadaşlar. Buraya Salih Dinho yazdırmış, bir tane düdük askılığı yaptırmış bana. Çok hoşuma gitti benim. Gözüküyor mu bilmiyorum sizde. Salih Dinho yazıyor. Keçiler Mahallesi Messi Oto karşıdır Ronaldo oto yıkama bir pizza. Oto yıkayana bir pizza. En çok hangisinin müşterisi olur? Arda Güler oto yıkama yaparsan daha çok. Yıldırım riskinden dolayı maç yarım saat gecikebilirmiş. Bu gece Leo Messi'nin menüsü. Dünya Kupası tarihinde 30 maça ulaşan ilk futbolcu olacak. 30 gol atarsa turnuva tarihinde 20 gol barajını aşan ilk futbolcu olacak. Atacağı her golde 2022'de kaydettiği 7 günlük kişisel Dünya Kupası rekorunu egale edecek. Dünya Kupası'nda üst üste gol attığı maç sayısı 8'e çıkacak. Bir asist yapması halinde Diego Maradona'yı geçecek. Maradona'yı geçecek. Dünya Kupası tarihinin tek başına en fazla asist yapan oyuncusu olacak. Evet. Allah'ım ya. Oğlum bayağı bir rekor kıracak o zaman bugün bu. Bir sürü rekoru var geliyor. Güya bugün Arda Güler Bayern'e gidiyor diye haber vardı. Nerede vardı o? Öyle bir haber yok. Wozniak bu maçtan sonra takipçi 50 milyon yapabilir mi? Uzaylılar tarafından kaçırılacak. Dude. Arjantin FIFA'nın şımarık golcüsü. Karşılaştığı milli takımlara baksanıza. Evet, Yeşilburun adaları falan, değil mi? Son 32'de. Futbol sahası içerisinde Salih Dinho gibi güzel bir proje olacak hocam. Futbol sahası içerisinde Salih Dinho gibi güzel bir proje. Ha. Ha. Ben de varım o zaman. Red kart ne zaman çıkaracak sayın refere? Ben gördüm. Ben görmedim. Yakası kalkık Salih Dinho çok tehlikeli olabilir bu arada söyleyeyim. Yakası kalkık Burak Yılmaz. Yakası kalkık Salih Dinho tehlikeli. Cristiano Ronaldinho. Cristiano Ronaldinho. Şimdi Mücahit'in attığı haberlerden devam edelim. Ya Ahmet sana soracağım da kanka şu otelde tanıdığın var mı? Arda buradaymış. The Regnum Crown. Cantona Effect, yes. Eric Cantona. Ahmet çıktı herhalde ya. Evet, Mısır son 16 turunda. Mısır son 16 turunda. Mısır son 16 turunda. Mısır son 16 turunda. Mısır Avusturya'yı. Avusturya. Bu doğru mu? Mısır Avusturya'yı penaltılar sonucunda eledi. İlk galibiyetlerini bu turnuvada aldılar. İlk kez turnuvada gruptan çıktılar. İlk eleme turu galibiyetlerini de bu turnuvada aldılar. 2026 Dünya Kupası Mısır'ın tarihine geçti. Evet doğru bu arada. Niye herkes farklı yerde? Oğlum Avustralya değil mi kanka? Avusturya kim? Avusturya niye yazmışlar? Bir de takipçisi 1,3 milyon takipçisi olan bir sayfa ha bu arada. Ben yazmazdım. The Egyptian King.
The Egyptian King. Evet. Bir Mısır kralı. Bulurum tanıdık hocam. Yarın bir konuşalım. Ya Ahmet abi ya bunu sallama ya şimdi ya. Muhammed Salah Av- Avustralya Mısır maçının oyuncusu seçilmiş. Mo Salah. Seversiniz. Avustralya. Mısır'ın firavunu mu? Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan. Galibiyetin ardından Filistin bayrağı açmış. Şöyle devam ediyorum. Miami'de gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Arjantin ve Yeşilburun Adaları maçının erteleme ihtimali var. Maç esnasında Messi babaya yıldırım çarparsa bu ne abi şimdi ya gerçekten. Gerçekten garip. Jürgen Klopp Almanya milli takımı için görüşmelerimiz sürüyor. Zaten zaman gerekli. Red Bull ile kontratım var. Ancak daha önce de bu görevle ilgilendiğimi söylemiştim. Hazırım. Her şeyi temelden değiştirmemiz gerekiyor diyor Jürgen Klopp. Büyük ihtimalle ben size bir şey diyeyim mi? Deniz Ündavu falan bu kadroya almaz bu herif. Arjantin boğası. Jürgen Klopp açıklama yapıyor bu arada. Ha. Geleceğim diyor yani. Adam geliyor. Antrenörlük yapmak istemeyen adam milli takımı görünce delilendi. 10 numarayla liderlik ederken 10 numarayla liderlik ederken dakikalar içinde Arjantin Cape Verde maçı geliyor. Ne bu? Elendi Messi baba bir anda bu gece. Mısırlı eski futbolcu Muhammed Abu Terika. Aa ben bu adamı hatırlıyorum lan. Abu Terika. Oğlum bu adam frikik falan vuruyor muydu ya? Messi gelsin Messi. Messi'yi rakip istiyoruz. Ne oluyor oğlum? Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Messi gelsin. Abu Terika'ya bak. Rodrigo de Paul. Yeşilburun adalarını çok küçümsüyorsunuz. İki Dünya Kupası şampiyonunun olduğu gruptan çıktılar diyor. Aferin. Mısır Avustralya karşı Mısır Avustralya'ya karşı penaltı atışları öncesinde Mbappe'yi izliyor. Neden? Oğlum neden? Açar çünkü yüzyıllar önce Filistin bir süre Mısır'ın kuzeydoğusunda yaşadı. Samuel Jackson. Avustralya Mısır maçında Mo Salah ile el sıkışıyor. İyi bir oyuncu değil mi bu da? Hollywood yıldızı. Ne zaman salladım kanka? Şaka lan, şaka lan, şaka. Neden adamlar Mbappe penaltı skills izlemesin mi? Penaltı skills. Arjantin forması kadınların lohusalık lizözüne benziyor. Şu mu? Şuysa evet de normal forması güzel ya Arjantin'in. Evet buradaki yayını bitirelim arkadaşlar. Maç izleme yayınına geçelim. Nasıl yapalım? Bitirmeyelim burayı. Sergen'in Denizli'ye attığı golü izlemeliydiler. Doğru. Galatasaray Martin Ödegaard ile kişisel şartlar konusunda tam bir anlaşmaya vardı. Yalandır bu haber. Tüm Türk şampiyonları şimdi Arsenal ile görüşmelerde bulunuyor. 40 milyon eurodan daha az bir bedelle anlaşma yapmayı veya uzun vadeli bir ödeme planı üzerinde anlaşmayı umuyorlar. Kaynak yalan haber.
Al işte. Beşiktaş, Leonardo Trossard için Arsenal'a 18 milyon euro artı 2 milyon euro teklifinde bulundu. Oyuncunun Türkiye'ye transferine açık olması nedeniyle kişisel şartların sorun yaratması beklenmiyor. Ancak anlaşmanın Dünya Kupası'ndan sonra ilerlemesi öngörülüyor. Belçikalı bu yaz Arsenal'ın doğru teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin vermesiyle çok fazla ilgi çekiyor. Trossard. Osimhen Salah formasıyla. Bu arada Osimhen de 9 numarayı alıp kaptan olacakmış herhalde. Icardi komple gitti mi şimdi arkadaşlar? Nerede? YouTube'da mı yayın? Ne hocam? Evet, YouTube'da hocam, diğer kanalda. Every way that I can, I shine me again. Bunu okuduk Müco. Bunu okuduk. Dağlara çıkmak istiyormuş Fatih Tekke. Premier Lig şampiyonu olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci olmuş oyuncular. Bunlar Trossard, Odegaard falan hikaye. Icardi bitti. Evet, burayı bitirelim arkadaşlar. Fatih Tekke Fas'ın 6 numarasını son yıllarda gördüğüm en iyi 6 numaralardan birisi. İzleyince hemen başkana attım. Sonra baktım 50 milyon euro yazıyor. Bir daha izledim, dedim bunu sonra alırız. İyi topçu ama ya. Duvarda kim var? Hangi duvarda? Ha, Vini var. Yazıklar olsun Osimhen. Komple derken yarısı burada mı kalmış? Komple ayrıldı mı? Fas ilerlerse bu adamı belki de 80'den aşağı bırakmazlar, olabilir. Diğeri kim acaba imzalı? Ronaldo herhalde şu. Ramos da olabilir. Yo, bilemiyorum. Evet, bu arada arkadaşlar Mbappe Altın Top'ta, Ballon d'Or'da pardon, birinci sıraya yükseldi. Harry Kane'i ikinci sıraya düşürdü arkadaşlar. Bakalım kim alacak? Ballon d'Or'u. Mbappe almasın ya. Yoktu zaten, hiçbir zaman da olmasın. Evet, biz buradaki yayını sonlandıralım. Diğer maç yayınına hazırlanalım arkadaşlar. Ben de bir mola vermiş olayım. Yamal nasıl 4? Yamal'ın hiç olmaması gerekiyor orada. Real Harvey Rodrigo da olabilir. Olabilir. Mbappe alsın, Salih Kral almasın ya. Sonra çok artistleniyor. Çok artistleniyor. Mahallede hava atıyor. Mükemmel bir şey adam. Ercan hocam yapma. Değil, değil. Mükemmel biri değil. Oo, çıkıyorlar sahaya. Pessi geliyor. Babuşlar, görüşürüz o zaman. Diğer kanala geçiyoruz. Diğer kanalın linki ne atmadık ama Salih Dinyo TV yazarsanız ayrı. Salih Dinyo Birleşik TV ayrı yazıp bulabilirsiniz kanalı. Orada olacağız. Kanalın ismini yazar mısın, oraya geleyim. Vallahi link de atabilirdik ama ben şimdi onu nasıl yapayım? Salih Dinho TV. Salih Dinho'yu ayrı yazmayın ama. Salih Dinho birleşik, YouTube otomatik olarak ayırıyor. Siz ayırmayın. TV ayrı sadece. TV de büyük. 2018 Fransa mı 2026? 2018 gibi ya sanki. Ama 2026'da çok iyi o lise falan. Evet. Konuşmayı diğer yayında yapacağız değil mi? Tamam. Instagram'dan da takip edin arkadaşlar. Instagram Salih Dünyo. Hepsinin ismi farklı işte, futbol. Oraya çünkü Arda Güler'le ilgili bir şey deneyeceğiz ya da yapmayız, bilmiyorum ya. Görmez gibime geliyor, bilmiyorum. Evet, kanalın linki de chatte şu an arkadaşlar. O kanala gelebilirsiniz. Ben bir mola vereceğim ama. Siz orada toplana durumu, geleceğim hemen. Öptüm babuşlar. Görüşürüz. Diğer kanalda maçı birlikte izleriz. Maç ertelenmemiş. Başlıyor herhalde.
Hatta erken bile başlıyor galiba. Medo. Medo la Pasie. Arda Güler. Onu mu diyorsun? Medo la Pasie. Arda Güler! Mais non! Il est pas sérieux! Arda Güler! Nathan Ake bizde. Sakatladık onu biz abla hemen.